öyle zaten teyze. Ben bunu sanıyordum da. Ne zannediyorsun? Selam veriliyor sen. Selam var, bak cenaze var. Cenaze de var. Yani Burası büyük cami. Burası Sultan II. Bayezid Külliyesi. Halk dilinde büyük cami, imaret deniyor. Şurada dünyanın en büyük hilye-i şerifi var. Onu görelim. Tamam. Şurada ufak müzemiz var, sonra camiyi anlatalım. Bursa'daydı. Üniversite ve Diyanet'in bir de Kuveyt Türk sponsorluğunda bu Amasya'ya getirildi. Hilye-i Şerif Peygamberimizin özelliklerinin yazıldığı hat yazıları. Bir hattatın hattat olduğunu demesi için de böyle bir Hilye-i Şerifi gerekiyor. Bu da Hattat Mahmut Şahin tarafından yapılmış dünyanın en büyük Hilye-i Şerifi. Evet. Güzel Amasya. 1914 yılının Amasya'sı. Bu an önemli çünkü 1914 yılında Ermeni tehcir olayında olduğu gün bu şehrin şu ırmağın sol tarafı neredeyse tamamen yandı. Büyük bir yangın çıktı. Şehrin tamamına yakın yandı. Yani belki binlerce ev birden yandı. Amasya tarih dokusunun o gün çoğunu kaybetti. Yani o yangın olmasaydı bu tarih doku daha fazla olacaktı. Biz de o anı ölümsüzleştirip böyle bir müzesi yapıldı. Mesela işte bu, şu an biz neredeyiz? Şu an neredeyiz? Şurada. Burada kaldık. Gel. Selçuklu şehzadeleri de burada kaldı. Osmanlı şehzadeleri de burada kaldı. Daha sonra da Osmanlı zamanında da askeri kışlanın olduğu yer. Burası Atatürk'ün o meşhur Amasya Tamimi'nin imzaladığı yer. Şu an burası yok tabii. Burası heyelan bölgesi olduğu için bu binalar zamanla yıkıldı. Şu büyük cami, biz şu an oradayız. Buranın sol tarafındayız, büyük cami. Ortadan geçen ırmak da Yeşilırmak. Karşı taraf Eskişehir, yukarıda, karşıda kale var, yukarı kalesi var. Şu an o durmalı minare, taşan, hepsi şu an duruyor. Taş binaların hemen tamamı duruyor, sadece evler yok, bir de kiliseler yok. Şu bak, arada kiliseler var, kiliseler yok. Onun dışında taş yapılan tamamı duruyor şu an. Evet, hazır mıyız? Kaç yılındaki resme göre yapıldı? 1914 yılındaki o zamanki fotoğraflara göre yapıldı. Birebir aynı minyatür Amasya Müzemiz. Amasya'da çok fazla müze var. Amasya'da merkezinde 10 tane öğren yeri ve müze var. Belki aklımızda olan projelerle bu 15-16 olabilir. Şey çok çünkü, potansiyel çok, malzeme çok. Evet, esasında. çok fazla. Burası Sultan II. Beyazıt Külliyesi. Yani bir kompleks burası. Klasik Osmanlı külliyeleri içerisindeki ikinci külliye burası. Birincisi Fatih Külliyesi, ikincisi burası. İkinci Beyazıt'ın 3 tane külliyesi var. İstanbul'da, Edirne'de ve burada Amasya'da. Bu en eski külliyesi. 1985-86 yıllarında, yani 1-1,5 yıl gibi kısa bir sürede burayı oğlu Şehzade Ahmet, yani Yavuz'un abisi tarafından yaptırılıyor. Yani Osmanlı esasında caminin yanında sadece burası bir şehrin esasında tüm sosyal hayatının döndüğü yer. Yani burada imarathane var, bimarhane var, aşevi var. İleride medresesi var. Yani burası tüm şehrin, tüm sosyal hayatının döndüğü yer burası. Burada sade bir taş kapımız var. Bu denge taşlarıyla ilgili hiçbir bilimsel çalışma yok ama bu denge taşları dönüyor devamlı. Ama Osmanlı bir şey yapıyorsa mutlaka bir bildiği vardır. Ama ben ne işe yarıyor konusu hakkında bir bilimsel makale bulamadım. Burada tam yatay çekince burada yukarıda baykuş motifi var. Tam şöyle sıfır çekince baykuş motifi gözüküyor. Baykuş Osmanlı'da ilmin sembolü. Mimar Sinan'ın bazı eserlerinde de gözüküyor. Mimar Sinan burada 6 ay boyunca kaldı. Yani Yavuz'un dönüşünde, İran seferi dönüşünde Mimar Sinan aynı zamanda
Osmanlı ordusunda mimardı. Burada 6 ay kaldı. Mutlaka bunu görmüştür diye düşünüyoruz. Burada çok güzel ahşap işlemeleri var. Ahşap işlemeleri çok güzel. Kaç tane bu mimaride cami var? Şimdi Amasya'da bir tane var bu mimariden. Zaten Selahattin camileri Anadolu'da Bursa'da var, Manisa'da var, Amasya'da var. Bursa'daki Ulu Cami, Manisa'daki Muradiye Camii burada var. İstanbul'da çok Selahattin Camisi var. Yani padişah hatırına yapılan cami demek esasında bu. Bakın burada hünkâr mahfili var. Genelde padişah ve ailesi burada namaz kılıyor. Burada müezzin mahfili var. Müezzinler burada. Yani bu camide Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat, Atatürk de milli mücadelede burada bulundu. Bu camide namaz kıldı. Burası Selimiye ile Sultanahmet ve Süleymaniye ile aynı klasmanda bir cami. Selahattin Camisi. Padişah Camisi. Amasya'mızın incisi burası. Anadolu'daki Osmanlı eserlerinin en büyüklerinden burası. Yani ırmaktan dolayı Çeşehir kurtulmuş. Çeşehir Eskişehir deniyor ya da Old Town deniyor. Aslında şu sular esasında dış kalenin dış suları. Amasya'nın bu kalesinin 3 ana unsuru var. Dış kale, yani şu ırmağın öbür tarafı bir iç kale var. Kızılsaray diye bir de yüksek kale var. Anadolu'nun en görkemli kalelerinden burası. Fethedilmesi çok zor. Zaten doğal bir kale görünümünde. Öndeki ırmakta doğal bir set oluşturuyor esasında, bir hendek gibi. Evet. Amasya ta Mithidatlar zamanından beri bir dini eğitim merkezi esasında. Dini eğitim merkezinin esası olmasının nedeni de bence bir mistik bir havası var Amasya'nın. İşte ırmağı, yukarıda dağı, bu yamacı gayet iyi. Burası da o eğitim, Osmanlı zamanında eğitim merkezinin merkezi. Burası Sultani Medresesi. Amasya'da o an 38 tane medrese var. Medresenin en büyüğü bu. Ve benim dedemin babası bu medrese mezunu. Medreseden mezun olanlar burada camide namaz kılıyorlar. Ve bu caminin avlusu neredeyse doluyor. Sadece mezunlarla doluyor. 1850'li yıllarda Amasya'ya gelen bir seyyah, İngiliz seyyah, Anadolu'nun Oxford'u diyor. Çünkü binlerce öğrenci var Amasya'da. Binlerce medrese öğrencisi var. Bu özelliği Osmanlı zamanında bitiyor tabii. Şu an o özelliği kalmadı. Ben normalde Amasya'ya günübirlik gelmiştim. Ama Amasya'da o kadar gezilecek yer var ki yetiştiremeyeceğim ve Cemre Hanım bana dedi ki ben karavanda yaşıyorum. İstersen seni misafir edebilirim. Evet, Tabii. zevkle, severek. Bu fırsatı kaçırmadım, tabii ki de kabul ettim. Hemen biletimi iptal ettim ve kalacağım burada. Birlikte karavanında kalacağım. İnşallah. Öyle bakalım. İlk defa karavanda kalacağım. Benim için de güzel bir tecrübe olacağını düşünüyorum. Çok seveceğine inanıyorum. Ateşimizi yakacağız. Çok merak ediyorum, çok. Közde kahvemizi yapacağız. Oo, süper. Marshmallow kızartacağız. Bir sürü şey yapacağız. Süper. Benim de karavan hayallerim vardı. Benim için güzel bir Belki tecrübe bu oldu. deneyimle bir sonrakine karavanla gelirsin. İnşallah. Şimdi Yeşilırmak'ın üzerindeki bir köprüden geçiyoruz. Burası antik dönem ismiyle İris Nehri. Osmanlı'da bu nehre vakfın Irmak-ı Kebir, Irmak-ı Kebir demiş. Cumhuriyet önünde Yeşilırmak deniyor. Burada 1950'ye kadar her 10-20 metrede bir su değirmenleri var. Bu su değirmenleri şu an kalmadı. Eskiden bu su değirmenleri Amasya'da ilgili meşhur esasında su değirmenleri. Su değirmenleri bir Suriye'de Hama'da var galiba, bir de Amasya'da. Yalı boyu evleri. Genelde bu evlerin tamamının arkada bahçesi var. Taş zeminin üzerine 2 kat yapılıyor. Şuradaki alt balkonlar kayıkhane. Ben daha önceden Amasya'ya gelmiştim. Arkadaşımı da getirmiştim. Hatırlarsanız Sümeyye. Annesi Lübnanlıydı, babası Tebrizliydi. Yani onunla birlikte bu şehre aşık olmuştuk. O derece güzeldi. Hala unutamayız o günü. Burası Hatuniye Mahallesi. Hatuniye, ileride Hatuniye Camisi var. 2. Beyazıt'ın büyük eşi. Onun bir camisi var. Oradan dolayı. Ama halk buraya İçerişehir diyor, Eskişehir diyor. Burada yaklaşık 200-250 tane hane var. Çoğu tarihi tescilli evler. Bakın burada arkada müştemilatı var, ortada bahçesi var, önde de ırmağa bakan cephesi evi var. Buyurun. Geç. Evet.
evlerden bir tanesinin içine girdik. Klasik bir Amasya evi. Bu şekilde. Diğer tarafta da nehir manzarası var. 4 tanesi ya tipik bir tarihi Amasya evi. 4 odası nehir manzaralı. 2 tanesi de şu gördüğünüz odalar. Gülruh ve Gülcemal adlı 2 tane odalarda. Burası şarap evi olarak şu an kullanılıyor. Winehouse. Nasıl? Ev 200 yıllıkmış. Her şey var ama tabii şey yapmıyoruz ya. Şarap evini göstereyim size. Ay bu alt çok serin. Yok çok gayet güzel canım. Gerçekten çok Burada güzel. müziğim var bak. Her akşam açık. Ses var. Evet. Şöyle bir yani güzel bir tabii bir şey var. Şöyle bir VIP masa diyelim. Bu şekilde. Bu yeni dünya değil mi? Yeni dünya mı acaba? Yeni dünya mı? Yeni dünya olabilir. Yeni dünyaya benziyor. Dünya, evet. Burada şey vardı, balçık kırması vardı. Şu şey var, narımız var. Çıkılması mı var? Elmamız var. Şimdi Böyle. yapının mimarisini de orijinal bir konak. göstereceğiz. Yani 6 tane odası var ve şeyleri var. İsimleri farklı, normal isim değil. Bütün isimler Osmanlı padişahlarının hanımlarının isimleri. Gülbahar, Gülçiçek, Gülfen, Gülcemal, Gülruh gibi. Bizim mal sahibimiz Gül Hanım burayı yaparken kendisinin adı Gülsever olduğu için oradan esinlenmiş. Ve böyle bir şey yapsak nasıl olur demiş isimlerini. Şimdi odalar bu şekilde. Şöyle. Burası Gülfem Hatun odası. Hemen nehrin kenarında. Turkuaz rengi, Türk rengi. Evet. Buranın da rengi çok güzel. Manzara böyle. Bu da diğer oda. 15-22 şeyde. Bu da bahçeye bakan oda. Bizim aklımızdan 15. Bu şekilde. Ne yapalım? Ne yapmamız gerekir? Şey için güzel. Amasya'nın aynısını mı? Unuttum mu? Yok. Kamerayı kırdığım için maalesef. Güzel çekimler olmuyor. Seni zaten bayağı... Seni bir buraya da getireyim bir ara. Buranın mantısı çok güzel. Ben burada mantı yedim. Çerkez Çok mantısı güzel. yedin mi? Yediğim Çerkez miydi hatırlamıyorum ama sanırım Çerkez Çerkez. yememişsindir ya. Hangi- Genelde Üçgen olan mı? klasik mantıyı öneriyorlar. Yok, üçgen değil. Buranın mantısını önerirler genelde. Evet. Çerkez mantısı böyle şu şekilde oluyor. Şey kıvrık kıvrık böyle basıyorlar Anladım. içine. Patatesli. O zaman ondan yeriz. Seni bırakmamışım. Şimdi Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsnü Hat Müzesi'ne geldik. Hüsnü Hat denince akla gelen yer Amasya'dır. İstanbul'daki hat sanatı da Amasya'dan götürülen hattatlarla gelişiyor. Uzun yıllardır da burada yaşıyor. 18-19 yıldır. Önce müzeyi dolaşırız. Müzeye Ondan gidelim. sonra Sonra kendisine Maşk bakalım. Odası'na gireceğiz. Tamam. Sağ olun. Nereliydiniz? Ben Asya İranlıyım. Neresinden? Tahran'dan. Tahran. Buyurun. Evet. Yaklaşık 3 yıl zaman aldı bu müzeyi yapmak için. Binayı yaptıktan sonra biraz yazıları göndermek için bizim meşhur hattatlarımız, tur hattatlarımız biraz tembellik yaptılar daha doğrusu. Ki biz o zamanlar belediye başkan yardımcısıyla konuştuk ki biz gideriz hattatlara. Dediler ki biz e-mail gönderdik. Ama tam olarak hattatlar anlamadılar ki ne istiyor Amasya'da. Sonra jeton düştü. Bu tabloda ki siz görüyorsunuz, daha doğrusu hattatlar tarihi kesinlikle Amasyalılar, Amasya'da yaşayan hattatlar. Ama hattatlar tarihi daha ziyade Amasya tarihi burada görüyoruz. 1248 yılında Amasya'da meşhur bir hattat vardı. Abdülmumin Efendi.
Yani İlhan döneminde, hala Osmani olmadı, İlhan döneminde burada bir kültür merkezi vardı Amasya olarak. Ve bu şekilde. Burada gördüğünüz şeyler eski yazılar, maketler. Bu eski yazılar, maketler. Biz aslında hatı bu şekilde anlatıyoruz. Hat sadece bu değildi. Çok eskiden mesela mağarada resim çiziyorlardı. Ama o resim değil, biz resim görüyoruz. Onların dili bu. Ve zaman içerisinde bakın bu şekilde görüyoruz basit işaretleri hayvan şeklinde bir hikaye anlatıyorlardı. Ki mağarada biz bunu daha doğrusu görüyoruz ki en meşhur hieroglif ya da Mısır yazılar vardı. Evet. Buyurun. Zaman içerisinde yavaş yavaş mesela bu örnek buldu. Hepsi resim. Hikayeleri bu şekilde anlatıyorlardı. Ama zaman içerisinde daha geniş bir şey yapmak için mecburen resimler yavaş yavaş inceledi. Ta ki bu şekilde oldu. Artık çizgiler kendi kendine gösterdi. Ve eskisi gibi tablet üzerinde ya da çöl üzerinde, seramik üzerinde yapıyorlardı. Ama bakıyorsun burada artık yavaş yavaş çizgiler inceledi. Çünkü insanlar konuşmaya başladılar. Tamam? Bu tam olarak biz dediğimiz gibi Maya kültürüne 9 alfabet ve bu 9 alfabete bakın hayvan şekline göre ayarlıyorlardı, bir cümle yazıyorlardı. Bu çok eski yazı ama o kadar değil. O yazılar zaman içerisinde bu şekilde çevirmişler. Haritada en büyük medeniyetlere bakıyoruz. Burada en ilginç şey budur. Yazılara ki bakıyorsunuz bir ana hareket görüyoruz. Yazı hangi taraftan geldi bir önemli değil. Bakın çizgilere görüyor musunuz? Yani bir noktada insanoğlu çizgilere öğrenmiş. Ama çizgileri kendi kültürüne göre farklı şekilde yapmış. Ve ana hareketler her zaman aynı ki biz bu haritada Maya'dan, İnkalardan, ta Runik zamanında, Sümerlerden bu medeniyeti ki biz bakıyoruz. Daha doğrusu toplu medeniyet her zaman bu bölgeydi. Şimdi yakın insanlar bu şekilde konuşuyorlardı. Ya bakın hepsi çizgi. Artık çünkü kağıt çok pahalı. Hala hem kağıt pahalı. Ama uzaktan ben bir kişiye konuşmak istersem zaten ses girmiyordu. Bu tip yazıları yapmışlar. Bu alfabet. Ki Bunu da ilk defa gördüm. Evet. Gemilere uzaktan bakıyorlardı ya. Orada yazı görmüyor. Ama bunları görüyorlardı. İpekle ya da şeyle yapıyorlardı. Bu 9 bunlara mesela ben diyordum ki merhaba, o da 2 tane şey yapıyordu merhaba. Sonra iyi misin? İşaret dili daha doğrusu diyebiliriz. Şimdi bu tabloda hat gelişimi görüyoruz. Ve bakıyoruz hat vardı daha doğrusu. Ama bakın gelişim budur. Ya zaman içerisinde yavaş yavaş insanlar kendini daha göstermek için, kendi hislerini daha doğrusu anlatmak için alfabeti icat ettiler, düzeltildiler. Ta ki bu noktaya kadar geldik. Hamdullah'a kadar. Evet. Yahut Ostasami bir haksızlık var burada. Ama bazı kaynaklarda Amasyavi diye geçiyor. Amasya'da olduğu söyleniyor. Tarihte 3 tane yakut vardı. Ve bu 3 tane yakut 180 yıl yan yana Yakın zamanlarda yaşamışlar. yaşadılar.
Müstasimi son Bir- Abbasi halifesi galiba. Evet Tun Abbas. Baban Abbas halifesi. Bir yakut vardı. Yani bizim çünkü tarihe bazı zamanlar biz karışıyoruz ya. Yahut İbn Abdullah Anadolu'dan yetişmiş adip, şair ve muhteşem bir hattat. Bazı kaynaklara göre bu Yahut ayrı, o Yahut Müstesemi ayrı. Bence o Yahut İbn Allah'a haksızlık yapmışlar. Çünkü Müstesemi ona yapıştırdılar. Belki Çünkü İlk Anadolu'dan olmuş. gerçekten çok muhteşem hattatlar vardı. Biz bu tabloyu hanımefendiye gösterdik. 1200 yılında yani İlhan döneminde Amasya'da meşhur hattatlar vardı. Ve bunlar başka yere ki gittiler. Dağıdılar. Belki isim aynı olduğu için ama araştırma yapmak gerekiyor. ya Husnahat dünyasında bizim bir baş tacımız var ve 3 tane şeyhimiz. Baş tacımız her zaman Hazreti Ali'dir. İlk hattat. Yani bildiğimiz ve şu ana kadar Kufi yazıları kimse Hazreti Ali kadar güzel yazmamış. Ondan sonra İbn Mukle geliyor. İbn Mukle bütün bu yazıları ki siz burada gördünüz toparlıyor. 6 çeşit yazı düzeltiyor ki biz bunu avam site diyoruz ya da site çeşitleri diyoruz. Ve Allah buna ne verdiyse öyle yasalar koydu ki şu ana kadar kimse bu yasalardan dışarı çıkmıyor. Yani o kadar mükemmel bir şey yaptı. Ama maalesef o dönemde Kufi yazısı çok meşhurdu. Hala hem meşhur, kutsal hat olarak biz tanıyoruz Kufi'ye. İbn Mukle Hazreti Ali, İbn Mukle üçüncüsü de evet. Hamdullah. İlk Kur'an'ı İbn Mukle nasih olarak yazıyor. Maalesef bazı muftular, imamlar ona küfür ediyorlar, eline kesiyorlar. Yani bu kanlı bir miras daha doğrusu. İbn Mukle'den sonra İbn Abbas geliyor ki 245 tane Kur'an yazıyor. Sonra Yahut Müstesemi geliyor. Dünyada en büyük Kur'an yazarlardan 365 tane bir ömür boyunca Kur'an yazdı ki şu ana kadar hiçbir hattat bunu yazmamış. Bir rivayete göre her gün bir cüz Kur'an yazıyordu. Her gün bir cüz. Yani ben Kur'an yazıyorum ama her gün en fazla 8 sayfa gücüm yetiyor. Ama her gün bir cüz Kur'an yani bir ayda bir Kur'an'ı bitiriyor. Hazreti Ali baş tacımız, Yahut Müstesemi bütün hatları ki İbn Mukle ve Abbab yaptı daha genişliyor, geliştiriyor, daha güzelleşiyor ve ilk şeyhimiz o oluyor. Ondan sonra Yahut Müstesemi 7 tane öğrenci yetiştiriyor ki biz bunlara asatid-i sebe'e diyoruz. 7 büyük usta. Bu 7 büyük usta 7 kişiye yetiştiriyorlar. Biri Hayreddin Maraşi. Hayreddin Maraşi Amasya'ya geliyor. Ve burada bir öğrenci buluyor. Adı Hamdullah. İkinci şeyhimiz. Hamdullah Masih Nasih ve Sulus yazıları daha güzelleştiriyor. Ve ondan sonra Hafız Osman geliyor. Yani Hazreti Ali, Yahut Müstesemi, Şeyh Hamdullah Masih ve Hafız Osman. Ki Hafız Osman kendi hatıralarında yazmış. Dedi ki, baktım ki Şeyh Hamdullah Masih stil yazıları bazı kişiler unutmak istiyorlar. Ben kendi stilimi bırakıyorum ve yeniden Şeyh Hamdullah Masih stilleri ya da el hareketleriyle devam ediyor. Bu Kur'an ikinci Hafız Osman diyebiliriz. Orijinali Reza Zarrabili'nde 500 tane baskıya Türkiye Cumhuriyeti'ye izin verdi ve bu 500 tane baskılardan biri burada. İşte bunu soruyoruz istedim. Türk hattatlar tarihinde 2 Hafız Osman var. Biri Hafız Osman Kayışzade, biri Hafız Osman Bakayışzade. Tamam, biz en meşhurumuz Hafız Osman Kayışzade. Bu Hafız Osman Bakayışzade. Ve bu da Hazreti Ali yazdığı Kur'an orijinali İran'da Meşhad Milli Kütüphane'de. Hattatlar kalemleri açtıklarında bunu atmıyorlarmış. Bakın öldüğü zaman
yıkanacağı suda işte yani bunları yakıp o suyu bununla kaynatıyorlar ve onunla yıkıyorlar. Çünkü Kur'an yazıldığı için kalem kutsal görülüyor, atılmıyor. Buradaki Kur'an 50 yıl sürmüş. Tesipleri her sayfada farklı. Bu Kur'an 3 tane padişah görmüş bu Kur'an. Pek fark etmiyor. Sadece bazı şeyler fark ediyor. Ahmet Şemseddin Karahisari Hakkı Musaf-ı Şerif. Burada bir minik Kur'an var. Evet, bu küçük Kur'an'ı Trablus Savaşı'nda Şeyh Hamdullah Masih Kur'an'ı ilk küçük Kur'anlardan baskı olmuş ve bütün Türk askerleri ki Trablus'ta gönderirler cebine koyuyorlardı. Bu Kur'an artık yok Türkiye'de. Nadir bulunan bir küçük Kur'an. Tam Kur'an bir sayfa bile bozmamış. Öyle ki en son sayfa hangi vakıf tarafından, kim para verdi bu vakife ki bu Kur'an'ı baskı yaparsa hepsi tarihte var. Yani askerler gidiyorlardı bir Kur'an hem cebinden gönderiyorlar. Türkiye'de en yaşlı hattat, evet, Ustad Hasan Çelebi yazısı. Günümüzün en büyük hattatı. Evet. Günümüzün Şeyh Hamdullah neredeyse yani. Evet, günümüzde Şeyh Hamdullah Masih tamamıyla 24 ayar altın yazmış. Buranın en değerli eseri bu o zaman yani. En değerli tablo. Binadan bile daha değerli olabilir yani. Ben hem Mevlüt Bey hem başka kişiler ki geliyorlardı. Dedim ki bunu bir sensör takın çünkü bu şimdilik 200 bin dolar. Şimdilik 200 bin dolar. Yani bütün bunlara toparlarsanız bu olmuyor zaten. Şimdi biz burada kaçırdık. Orada bir usta hatta öğrencilere icazet vermek için Kur'an yazmayı başlıyor. Her öğrenci 1,5 cüz. Ve burada da bakıyorsunuz. Farklı öğrenciler farklı şekilde yazmışlar. Aynı ustaddan ders almışlar. Bu bize bunu anlatıyor. Ben 10 tane öğrencim varsa 10 farklı yazı görebiliriz. Tamam? Bunları toparlarsınız bir Kur'an oluyor. Yani 9 öğrenci tamamen Kur'an'ı yazmışlar ve icazeti o yüzden vermişler. İran'da Meşhad şehrinde Şehzade tarafından yazdı ki burada yazmış Şahruh. Sultan Şahruh tarafından kendisi yazdı. Tamamıyla altın ile yazdı. Dünyada en büyük muhakkik yazısı Kur'an var. Bunu baskı yapmışlar. Orijinali bu kadar oluyor. Yani bu cam kadar orijinal oluyor. Evet, şimdi okçuluk hem yapıyordu. Ve okçuluk hem o kadar güçlü oldu ki Şeyh-ül Ramiyan diyorlar. Ramiyan okçu demek. Herkes benden bunu soruyor. Hattatlik ve okçuluk ne alakası? Hiç alakası yok. Ama bir yasamız var. Bir hattat sağlam olması gerekiyor. Yani benim vücudum güçlü olmasa ne kağıta muhur yapıyorum, ne yazı. Çünkü saatlerce biz oturuyoruz ve yazıyoruz. Vücut sağlam olması gerekiyor. Her hattatta bir spor yapıyor. Ben ellerimi çok iyi kullandığım için basketbol kullanıyordum. Şeyh Hamdullah okçuluk yapıyordu. Bu tablolarda farklı yazıları görüyoruz. Biz bunu binayı kufediyoruz. Çünkü sanki bir bina yapıyoruz. Normalde bu tipleri eski camileri görüyoruz. Ki seramik yapıyorlar. Evet. Geometri. Bu İstiklal Marşı tamamıyla Rika yazısı. 13 farklı yazı var. Hat bölgesinde. 12 taneye Türkler icat etmemişler. Biri hariç. Ve en zor daha doğrusu Divani yazısı. Divani yazısı Sultan Mehmet döneminden önce başlamış ama Sultan Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet'le artık ülke genişlemiş, mektupları ve gizli
emirleri bir yere göndermek için, düşmanlar onlara okumamak için saraya, yani katiplere ki biz diyoruz ya da hattatlere, ki şu anda biz bunu özel kalem diyoruz değil mi? O özel kaleme bir emir veriyor. Bir yazı istiyorum ki kimse bizden okumaması. İşte onu divaniye diyor. Yani resmi yazı olduğu anlaşılması için. Evet. Yani ben de divani yazıyorum ama görmedim bir divaniye bana gösterseniz okuyamıyoruz. Çok zor bir hat, çok görselli bir hat ama onu sadece 2 kişi okuyordu. Şifreli gibi. Ben Emir Bey'e bir gizli mektup gönderdim. Sadece ben okuyorum ve o. Eğer siz okursunuz anlamıyorsunuz. İşte en zor ve en güzel tek yazı ki maalesef haksızlık yaptılar. Cumhuriyet döneminde, o zamanki Cumhuriyet döneminden önce telegraf geldi, telefon geldi falan. Bu yazı yok olmuş. Ondan sonra bir misilli hattat bu yazıyı gördü ve bir ömür boyunca sadece divani yazdı. Ki maalesef bugünlerde normal hattatlara ki sorarsanız diyorlar ki bu Mısır'dan geldi. Hayır efendim, bu %100 Osmanlı döneminde icat edilmiş en zor hatlardan biri. Kur'an'a o zamanlarda el sürmüyorlarmış. Bunları kullanıyorlarmış. Ama zenginler için. Çünkü çok süslü müslü, doğal taşlı. Yazılar zarar görmesin diye bu renk kullanıyormuş. Bu renk ışığı alıyormuş. Birinciye eski başbakanlığa gitti. Su kasidesi. Saçmayı göz açıktan kullandıkı odları su. Kim bu donluğu tutuşan odları gelmez çağrısı. Yeni topçu olarak ey göz saçma gözyaşlarına akma. Çünkü aşk ateşine hiçbir su söndürmez. Destbusi arzu senden gelirsem dostlar, kuzeyle toprağın sunun onunla yarısı. Sevdiğim kişiye onun eline öpmeden önce olursam, toprağımdan bir testi yapayım, o testiyle onunla su vereyim. Fuzuli bu su kasidesi Peygamber Efendimiz hakkında söylediği için ben bu tasarımı yaptım. Bu Peygamber Efendimiz eliye temsil ediyor. Gayet güzel olmuş. İşte o yüzden işi koydum. Burada Kur'an yazmak. Bu benim Kur'an'ım. Dünyada ilk 20 satırlık bir Kur'an. Şu ana kadar hiçbir hattat 20 satırlık bir Kur'an yazmadı. Bu bir. İkincisi, bu Kur'an'ı bizim İlham döneminde Osmanlı dönemine kadar en güzel camiler, tasarımları bu Kur'an'ı koyuyor. Yani bunlara biz sadece camileri görüyoruz. Ve bunlar en ünlü camilerden biri. 66 tane şey var. Bunlar Selçuklu desenlerimiz değil mi? Tabii. Yakın bitmiyor ya. Ki, bu 9 ay sonra bitecek. Kur'an bitti. Süslemeye başladı. Ve bir sayfa, bitmiş sayfa bu şekilde oluyor. Kur'an'ı ki açıyoruz. Birinci ve ikinci sayfayı size göstermek istedim. Bu kağıt özelliği ne? Bu çift taraf ahallenmiş el yapı kağıt. Bu kağıt 900 yıl aynı şekilde devam ediyor. Üçüncü bu Kur'an'da 114 farklı besmele yazdı. Her sure farklı bir besmele. Ve mesela burada bu desene bizim Bayezid Cami var ya, tamam. En üst minareye ki bakıyoruz, bu desen var. Evet. Hiç tekrar düşmedin yani. Hep farklı. Gök medrese tasarımları orada maalesef sadece bu kadar kalmış. O da hem burada koydu. Ve biz Bayezid Paşa Camisi var. O da hem burada. Tamam. Yani Amasya'da 3 cami burada Kur'an'da ama İlhan döneminde şu ana kadar en ünlü camilerimizde ki biz buna geometri desenler diyoruz ki camilerde kullanılır.
66 tane seçtim ve bu Kur'an'ı ilk kez teslibi başladık. Yani şu ana kadar hiçbir Kur'an 66 tane geometri desene kullanmamışlar. Buyurun. Fasber sabra cemilan. Geçmiş olsun. Allah yardımcı olsun. Kültür. Eyvallah, sağ olasın. Ve hanımefendiler hem valla ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum ama bu da sizin ve huve rahimul azimul habir ve bu da ve huve rahimul azimul habir. Çok teşekkür ederim. Allah rahimdir, yani bağışlayıcıdır, büyüktür, azimdir ve habirdir. Müzeden çıktık. Şu kısımda da satış yeri varmış. Bu yol boyunda böyle hediyelik eşyalar var. Ben duymadım, bilmiyorum ben. Kesilmiş odun varsa bana da gelelim. Kıyma çayı ikram edelim. Hoş geldiniz. Kolaylık ikram edelim efendim. Burada ışık yanıyor. Güne özel ışıkları değiştiriyorlarmış. Farklı renklerde olmuş. Burada da kayıklar var. Ben daha önce binmiştim bu kayıklara. Burada bir Mustafa Bey hamamı var. Aktif olarak kullanılıyor. Evet, burada bir tane Amasya çörekçisi var. Amasya'ya geldik. Bir Amasya çöreği de yiyelim. Sanırım bu bizim Samsun'da olan haşhaşıyla aynı. Biz haşhaşlı diyoruz ama bakacağım şimdi ne. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şöyle olsun mu? Kaç tane gibi? Burada 11 tane çörek var. Hangisi? Burmalı var. Burmalı varsa bir bak şu içerideki burmalı Biraz var. farklı. Bizde böyle değil. Yok böyle bu değil. Bu yağlı. Burmalı bizde. Bu yağlı. Yüze tamamlıyor. Bizdeki de Yüze burmalı. tamamlayamıyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Misafirimiz İran'dan geliyor. Ona böyle Amasya çöreği tattıracağız. Ve böyle en lezzetli kısmından meşhur Amasya çöreğimizi verirseniz çok seviniriz. Şuradan temassız mıdır abi? Nasıl? Birer tane vereyim mi? Evet, Birer olur. tane olsun. Vallahi bilmiyorum, ben ha böyle buraya bir şey yazdım, o da şöyle dedi. Tamam. Bu cevizden. Ceviz haşhaşıdan. Tamam. Nasıl, memnun kaldın mı İran'dan? İyi, insanları iyiydi. İyi. Sıcakkanlı insanları var. Var arada yani, tek tük mü yoksa Yok çoğunlukta yok. mı? Çoğunluk sıcakkanlı iyidir. İyi maşallah. Allah sağlıklı ömürler Sağ versin. olun. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi Cemre'nin artık hanım demiyorum. Evet, artık Cemre'nin- Cemre olduk, kanka olduk. Köpeklerini alıp nereye geçiyoruz? Taşova mıydı? Taşova'ya, evet. Taşova'ya Boraboy Gölü'ne geçeceğiz. Orada işleri var Cemre'nin. Ondan sonra karavanla Boruboy Gölü'ne geçeceğiz. Şimdi köpeklerini de alacağız. Alsın hemen çıkacağız.